Karşı tarafın ok yağmuruyla savaş başlıyor. Birer birer şehit oluyorlar. İmam Hüseyin o kadar yalnız kalıyor ki Zeynep annemiz şu cümleleri söylüyor. Allah'ım bu nasıl bir ordu ki askeri de Hüseyin, komutanı da Hüseyin. Ne demek bu? Hüseyin'den başka kimse kalmadı bu meydanda demek. Savaşın ortasında o zorlu süreçte İmam Hüseyin Efendimiz bir anda kadınların olduğu çadıra gidiyor. Kızlarını görecek son anda. 2 kızı var, Sukayna ve Rukayya. O kanlar içerisinde babalarına koşuyorlar, sarılıyorlar, öpüyorlar, kokluyorlar. Ve Hazreti Hüseyin onların hepsine, bütün hanımlara dönerek şöyle söylüyor. Ey Ehli Beyt'in kızları, size bugün matem yakışmaz. Bu büyük bir imtihandır. Sabredersek ecrimizi alacağız. Ağlayarak düşmanı güldürmeyin diyor ve Kerbela meydanına gidiyor. Savaş devam etmekte. İmam Hüseyin'in tarafına geçen bir ordu komutanı vardı. Hür bin Yezid. Hür bin Yezid öyle bir mücadele ediyor ki tek başına bir ordu gibi Şimir İbni Zilcevşen haykırarak askerlerine bağırıyor. Hür'ü indirin, Hür'ü indirmeden Hüseyin'e ulaşamayacaksınız diyor. Artık plan yapıyorlar. Hür'ün atından indirilmezsek biz Hür'ü öldüremeyeceğiz diyorlar. Ve atının ayaklarını kesiyorlar. Yere düşen Hür bin Yezid, Şimir İbni Zilcevşen'in çığlıklarıyla şehit ediliyor. Savaş devam ediyor. Ehl-i Beyt'in ilk şehidi sıra Aliül Ekber'e geliyor. İmam Hüseyin'in Büyük Ali ismindeki oğluna. 20'li yaşlarda kendisi ve o karanlık kalpli adamlardan Mürre İbni Münfiz isminde birisi seni öldürüp babanı ağlatmazsam Arap'ın laneti üzerime olsun diyerek Ehl-i Beyt'in o gül fidanını o meydanda doğrayarak ona kıyıyor ve Ehl-i Beyt yavaş yavaş şehitlerini vermeye başlıyor. Hüseyin Efendimiz tek başına kalıyor. Malik bin Bişri Kindi yaklaşıp kafasına çok sert bir şekilde kılıçla vurunca kendi kafasındaki taktığı takkesi, koyun yününden takkesi yarılıyor. Bir an böyle başını sarıyor, kanlar içerisinde kalmış, yere oturuyor ve uzun süre oturmak zorunda kalıyor. O an kimse dokunamıyor, kimse elleyemiyor ve susamış, günlerce su içmemiş, kendisi su istiyor. Bir tanesi belki bir damla insafa mı geliyor bilemiyoruz. Fırat'ın sıcak ve çamurlu suyundan bir bardak getiriyor. Tam bir bardak o suyu ağzına atacakken Hüseyin bin Nümeyr adındaki melun okunu atarak çenesinden vuruyor İmam Hüseyin Efendimiz'i ve içinden düşünüyor, anlıyor ki bize su şehadetten sonra ahirete kaldı diyor. Yaralı halde bile aslan gibi çarpışıyor. Üstüne yürüdüğü kişi geri çekilmek zorunda kalıyor. Ve o bahtsız komutan Şimir İbni Zilcevşen askerlerine haykırıp bağırıyor. Ancak o kadar kalabalık insanı bile İmam Hüseyin'in karşısına öyle çıkartabiliyorlar. Gözü ganimetten başka, makamdan başka bir şey görmeyen bu bahtsız insanlar 33 mızrak, 34 ok darbesi vuruyorlar İmam Hüseyin Efendimiz'e. Hayal edebiliyor musunuz? Kanlar içerisindeki İmam Hüseyin Efendimiz orada bile şu sözleri söylüyor. Ey ihanetçiler! Mektuplarda beni buraya çağıran siz değil miydiniz? Bana Yezid'e biat et diyorsunuz. Ben Yezid'e biat edecek olsam daha Medine'de ederdim. Siz de şahit olun, Kerbela da şahit olsun. Zillet bizden uzaktır. Ve son sözleri şu oluyor. Kanımla yükselecekse Ceddim Muhammed'in dini, ey kılıçlar doğrayın beni, alın bedenimi. Şimir öldürün, daha ne konuşturuyorsunuz diye askerlerine kızınca Kufelilerden Sinan İbni Enes ismindeki bir tane bahtsız, çok zalim bir bahtsız İmam Hüseyin'in mızrağı sırtına vuruyor ve İmam Hüseyin Efendimiz 57 yaşında Kerbela'da şehit düşüyor. Ondan sonra o dönemlerin pis bir adeti olan baş kesme adetini uygulayacaklar. Ama hiç kimse başı kesmeye yanaşmıyor. Neden? Çünkü kim o başı keserse bütün pislik onun üstüne kalacak. Hepsini biliyorlar. Sinan İbni Enes, Havli bin Yezid diye kafası çok çalışmayan başka bir bahtsıza, Havli sen kessene şu başı. Bak sen bu başı kesersen Ubeydullah bin Ziyad sana sarayında neler neler verecektir deyip ikna etmeye çalışıyor.
Ama o kadar ahmak olmasına rağmen Havli İbni Yezid bile o başı kesmiyor. Hüseyin Efendimizin mübarek başını kendisi kesiyor. Havli İbni Yezid'e veriyor ve diyor ki sen bunu Ubeydullah'ın sarayına götürürsen karşılığında inanılmaz hazineler alacaksın diye Havli'yi ikna ediyor ve Havli o başı eline alıyor. Önce evine gidiyor. Evinde hanımı Nevval binti Mali'ye bak sana öyle bir hazine getirdim ki bundan sonra yaşayacağız diye gösterince yazıklar olsun sana. Sen eve hazine diye Ehl-i Beyt'in kanını mı getirdin deyip Havli'yi boşuyor hanımı. Havli bu sefer oradan bulamadığı umudu Ubeydullah bin Ziyad'ın sarayında bulmaya çalışıyor. Ve İmam Hüseyin Efendimizin mübarek başıyla Ubeydullah'ın sarayına gidiyor. Ubeydullah soruyor. Ey Havli sen mi kestin bu başı diyor. O da evet deyince sen ne kadar kötü bir iş yapmışsın yıkıl sarayımdan diyor. Ubeydullah bin Ziyad da kendince akıllı davranıyor. İhale üstüne kalsın istemiyor. Bütün işi, bütün pisliği Havli'nin üstüne atıyor. Sarayından kovuyor. Ne geçti ellerine? Umdukları hiçbir şey geçmedi. Geçse ne olacaktı? Dünyada birkaç yıl lanetli bir şekilde gülüp bütün ahiretleri berbat olacaktı. Zira bu sefer dünyada gülemeden bütün ahiretleri berbat olmaya hazırlanıyor. Ubeydullah bin Ziyad sarayda bir çubuğu eline alıyor. Hazreti Hüseyin Efendimizin mübarek başıyla oynamaya başlıyor. Nasıl da dişleri varmış, nasıl da ağzı varmış diye dalga geçmeye çalışırken Zeyd bin Erkam çek elini o mübarek baştan, ben o başı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın defalarca öptüğüne şahit oldum diyecek. O başı alacaklar, İmam Hüseyin Efendimizin mübarek başını bu sefer de Şam'a Yezid'in sarayına götürecekler. Aynı olayı, aynı oynama ve dalga geçmeyi Yezid de yapmaya çalışacak. Bir rivayete göre Enes bin Malik, bir rivayete göre en uzun yaşayan sahabe efendimiz Ebu Berze el-Eslemi, onlar Yezid'e haykıraraktan çek o pis elini, biz o mübarek başı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın defalarca öptüğüne şahit olduk diyecekler. Evet. Hazreti Hüseyin'den hiçbir şey kalsın istemiyorlar. İleride ihale üstümüze kalsın istemiyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hazreti Hüseyin Efendimizin başı olmayan o mübarek cesedinin bedeninin kaldığı yeri Fırat'ın suyuyla suluyorlar. Ve bütün atlara kemikleri tuz buz edene kadar çiğnettiriyorlar ki toprakla karışsın. Hiç kimse onların kabrini bulup yarın bir gün gelemesin, onları göremesin, bizlerden hesap soramasın. Aynı hadiseyi hatırlarsanız Hazreti Ali Efendimiz'e de yaptılar. Hazreti Ali Efendimiz'in de mübarek bedenini haricilerin zulmünden kurtarmak için, yani kabri bile kazıp intikam alırlar düşüncesinden kurtarmak için bir gece vakti defnettiler. Aynı olayı yakın tarihte Üstad Hazretlerine de yaptılar hatırlarsanız. Üstad Hazretlerini Urfa'ya defnettiler. 111 gün boyunca Urfa'da kaldı. Birkaç tane ahmağı o bölgede kandırdılar. Onlarla birlikte halka fitne verdirdiler. Üstadı görmeye gelenler üstada dua ediyorlar. İbrahim'in makamına arkasını dönüyorlar. İbrahim bunlara çarpacak diye bir fitne verdirdiler. Ve bir gece vakti ansızın Üstad Hazretlerini de kabrinden çıkarıp o cansız bedenle bile zulmetmeye devam ettiler. Tarihe bakarsanız aynı ibretler, aynı dersler tane tane örülü halde hep gözümüzün önünde. İnşallah biz ders alanlardan oluruz. İnşallah Yezid'i değil, Yezid zihniyetini anlayanlardan oluruz. Ubeydullah bin Ziyad gibilere gönlümüzü kaptırmayanlardan oluruz. Ömer bin Sad gibilere o makam tutkunu insanlara meyletmeyenlerden oluruz. Şimir İbni Zilcevşen gibi şeytani adamlardan uzak kalanlardan olabiliriz. Yoksa Yezid'e düşman olsak da Yezid zihniyetine dost bir halde maalesef bu dünyadan göçebiliriz. Çok kötü, çok kötü. Kerbela'ya yakın bir yerde Gadiriye köyü var. O köyden birileri geliyorlar. Hazreti Hüseyin Efendimizin o tuz buz edilmiş cesedini alıyorlar ve şerri şerife uygun bir şekilde İmam Hüseyin'i defnediyorlar. Evet. İmam Hüseyin şehit oldu. Ya arkında kalanlar, Ehl-i Beyt'ten birkaç kişi kalıyor. Ve onların hepsini Kufe'ye götürüyorlar. Ubeydullah birkaç gün boyunca ellemiyor hiçbirisini. Ubeydullah bin Ziyad. Çünkü ellerse halk arasında bir ayaklanma başlayabilir. Siz Ehl-i Beyt'e ne yaptınız diye. O yüzden birkaç gün boyunca hiç kimseye dokunmuyor. Zeynül Abidin hatırlarsanız değil mi? Çok hastaydı. Hasta olduğundan dolayı Zeynül Abidin'i birisi evine alıp bakmaya başladı. Aradan biraz vakit geçince Ubeydullah bin Ziyad haber gönderdi.
Kim Hüseyin'in oğlu Ali'yi bana getirirse ona 300 dirhem vereceğim. Zeynül Abidin'in yaralarıyla ilgilenen bir adam var evinde. Adam hem yaralarına merhem sürüyor hem de Zeynül Abidin'in elini alıp vücuduna sürüyor. Diyor ki ey imam, senin elinin değdiği yere cehennem ateşi dokunmaz. Ama 300 dirhem de tepilecek para değil diyor. Elini ayağını bağlayıp Ubeydullah'a teslim ediyor. Nasıl mantık? Mümkün mü anlamak? Mümkün değil, değil mi? Anlamak mümkün değil böyle bir mantığı. Mümkün değil. Zalim Ubeydullah bin Ziyad'ın karşısında Zeynül Abidin, Ubeydullah kendince bazı şeyler söyleyip haklı çıkmaya çalışıyor ama Zeynül Abidin hafızdır. Ayetlerle cevap verince şunun da işini bitirin diyor Ubeydullah. Ve orada Zeynep annemiz bağırıyor. Onun işini bitiren benim de bitirsin deyince orada bir ufak ayaklanma başlıyor ve Ehl-i Beyt'in kalanlarını öldüremiyorlar. Hüseyin'in ev halkını Şam'a gönderiyorlar ve kalanları neler yapıyor biliyor musunuz? Kerbela'da. Çadırları yağmalıyorlar. Şehit etmişsiniz Ehl-i Beyt'i. İmam Hüseyin'in mübarek başını kesmişsiniz. O mübarek cesetlerini atlara çiğnetmişsiniz. Ve kalbiniz zerre titremiyor. Çadırları yağmalıyorlar. İmam Hüseyin'in zaferin diye bir kokusu var. Çok kullandığı. O kokuyu bile yağmalıyorlar. 12 yaşında Fatma babasının mübarek cesetinde onun yanında ağlarken hüngür hüngür boynundan zinetleri koparıp gidiyorlar. Böyle gözleri dönmüş ganimet diye, makam diye. Hasan Basri Efendimiz Kerbela'yı ilerleyen zamanlarda anlatırken diyecek ki yeryüzünde toplu halde böyle bir ailenin katledildiğini tarih yazmamıştır. Aynı aileden, Ehl-i Beyt'ten 23 fidan şehit ediliyor. Anlaşılır gibi değil.